Merhaba arkadaşlar. Bugün domates yetiştirmenin en önemli sırlarını keşfedeceğiz. Dalından koparıp tattığım o ilk domates benim için büyük bir dönüm noktasıydı. Eğer evde veya bahçede sağlıklı domatesler yetiştirmek istiyorsanız, bu video tam size göre. Kendi yetiştirdiğiniz domateslerin tadı, sulu, tatlı ve yoğun aromalıdır. Marketten aldıklarınızla asla kıyaslanamaz. Bugün size bu süreçte dikkat etmeniz gereken tüm önemli noktaları anlatacağım ve domates yetiştirmenin püf noktalarını paylaşacağım. Ayrıca her aşamada size pratik bilgiler ve öneriler vereceğim ki bu işi en verimli şekilde yapabilirsiniz. Eğer siz de bu süreçte benimle birlikte domates yetiştirmek isterseniz yorumlara yazın ve deneyimlerinizi paylaşın. İlk olarak domates yetiştirmenin temel taşı olan doğru tohum veya fide seçiminden bahsedelim. İlk defa domates yetiştirdiğimde doğru tohum seçimi konusunda ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum. Ama zamanla bu sürecin tadını çıkartmayı öğrendim. Tohumlar daha ekonomik ve çeşitli seçenekler sunarken fideler size daha hızlı sonuç sağlar. İlk defa domates yetiştirecekler için fideler harika bir başlangıç olabilir. Örneğin çeri domatesler saksıda yetiştirilmeye çok uygundur ve lezzetlidir. Beefsteak domatesler ise geniş bahçeler için idealdir. Çeşit seçerken yetiştirme alanınıza uygun olanı tercih etmeniz çok önemli. Eğer tohumdan yetiştirmek istiyorsanız toprak sıcaklığının 18 ila 24 derece santigrat arasında olduğundan emin olun ki tohumlarınız güzelce filizlensin. Tohum seçimi. Eğer eski ve dayanıklı çeşitler arıyorsanız, heirloom yani eski çeşit domates tohumları genellikle daha lezzetli ve dayanıklıdır. Ancak daha fazla bakım gerektirebilirler. Bu nedenle sabırlı olun ve bu sürecin tadını çıkarın. Tohum kullanmanın avantajı daha fazla çeşit seçeneği ve daha ekonomik olmasıdır. Ancak daha uzun bir büyüme süresi gerektirir. Fide tercih ediyorsanız, sağlıklı ve güçlü görünen fideleri seçmek önemlidir. Yaprakların canlı, köklerin ise beyaz ve sağlam olduğundan emin olun. Fide seçimi yaparken bitkinin alt yapraklarının sağlıklı ve dik durduğuna dikkat edin. Bu bitkinin iyi durumda olduğunu gösterir. Tavsiyem, eğer daha fazla çeşitlilik ve kontrol istiyorsanız, heirloom, eski çeşit, tohumlar harika bir tercih olabilir. Sağlıklı kök yapısına sahip fideler, güçlü bitkiler elde etmenizi sağlar. Ayrıca tohum ekimi sırasında sabırlı olun. Her tohum farklı hızda filizlenir. Bu sürecin tadını çıkarın. Domatesler büyümeye başladığında onları izlemekten keyif alacaksınız. Eğer yeni başlıyorsanız çeri domatesleri tercih etmek harika bir fikir olabilir. Çünkü bakımı daha kolaydır ve saksıda yetiştirmeye uygundur. Doğru tohum ekimi için tohumları ekmeden önce toprağı nemli tutun ve ekim derinliğinin yaklaşık 1 santimetre olduğundan emin olun. Bu, tohumların başarılı bir şekilde filizlenmesini sağlar. Domateslerinizi ekmek için en uygun zaman baharın sonlarıdır. Özellikle don tehlikesi geçtikten sonra. Eğer daha önce bu işi hiç yapmadıysanız endişelenmeyin. Toprağın doğru hazırlanması ve ekim zamanının iyi ayarlanması başarılı bir başlangıç yapmanız için yeterlidir. Peki toprağınız hazır mı? Toprağınızın organik madde açısından zengin ve iyi drenajlı olması gerekiyor. Organik gübre ve kompost ekleyerek toprağınızı güçlendirin. Eğer pH değeri konusunda emin değilseniz, pH test kiti kullanarak toprağınızı kontrol edebilirsiniz. İdeal pH aralığı 6.0-6.8'dir. Domateslerin sıcağı sevdiğini unutmayın, bol güneş alan bir yer seçmek çok önemlidir. Toprağınızı hazırladınız mı? Toprak hazırlığı. Toprak hazırlığı, domates yetiştiriciliğinde çok önemli bir aşamadır. Ekimden önce toprağı iyice gevşetmeniz, köklerin rahatça yayılmasını sağlar. Kompostu eklerken toprağın üst katmanına eşit şekilde dağıtın ve ardından toprağı hafifçe karıştırarak kompostun köklere yakın olmasını sağlayın. Toprağınıza kompost ve organik gübre ekleyerek besin maddesi açısından zengin bir ortam hazırlayın. Bu, bitkilerinizin daha hızlı ve güçlü büyümesini sağlayacaktır. Ayrıca toprağın su tutma kapasitesini artırmak için malçlama yapabilirsiniz.
Malç, suyun buharlaşmasını azaltır ve toprağın nemli kalmasına yardımcı olur. Malçlama yaparken kuru yapraklar veya saman kullanabilirsiniz. Bu hem suyun buharlaşmasını azaltır hem de yabani otların büyümesini engeller. Sıcaklık ve güneş ışığı. Domates bitkileri günde en az 6-8 saat güneş ışığı almalıdır. Bu nedenle ekim yerinizi seçerken güneşin en fazla görüldüğü alanları tercih edin. Güneşi doğrudan almayan yerlerde büyüyen bitkiler zayıf kalır ve hastalıklara daha yatkın olur. Domateslerin sıcağı sevdiği gibi sabah güneşi alması da bitkilerin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Bu nedenle doğu cephesinde bir alan seçmek bitkilerinizin güne daha iyi başlamasını sağlar. Tavsiyem, ekim sırasında toprağa kemik unu veya yumurta kabuğu gibi organik katkılar ekleyerek kalsiyum takviyesi yapabilirsiniz. Bu, domateslerin çiçek burnu çürüklüğünü önlemek için oldukça faydalıdır. Toprağınızın pH değeri düşükse, dolomit kireci ekleyerek pH'ı artırabilirsiniz. Ayrıca toprağın pH değerini sık sık kontrol ederek ideal seviyelerde tutmaya özen gösterin. Siz de toprağınızı nasıl hazırladığınızı ve hangi yöntemlerin sizin için işe yaradığını yorumlarda paylaşın, birbirimize ilham verelim. Şimdi sulama ve gübreleme kısmına geçelim. Domates bitkileri suyu çok sever ama aşırıya kaçarsanız kök çürümesi kaçınılmaz olabilir. Sabah erken saatlerde sulama yaparak bitkinizin suyu en verimli şekilde kullanmasını sağlayabilirsiniz. Haftada 2 kez derin sulama idealdir ama sıcak havalarda bu sıklığı artırabilirsiniz. Gübreleme konusunda ise çiçeklenme döneminde azotlu gübrelerden kaçının ve fosfor bakımından zengin gübreleri tercih edin. Organik kompost da bitkileriniz için harika bir destekleyici olabilir. Doğru sulama teknikleri. Sulama yaparken dikkat etmeniz gereken nokta, suyun doğrudan köklere verilmesidir. Yaprakların ıslanması mantar hastalıklarına yol açabilir. Damla sulama sistemleri kullanmak, suyun bitkiler tarafından daha verimli bir şekilde alınmasını sağlar ve su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Eğer damla sulama sistemi kullanamıyorsanız, sulama yaparken yaprakları değil, doğrudan kök bölgesini hedeflemek önemlidir. Toprağın yüzeyine hafif bir çanak şeklinde çukur açmak, suyun doğrudan köklere gitmesini sağlamak için iyi bir çözüm olabilir. Sabah saatlerinde sulama yapmak, bitkilerin gün boyu ihtiyaç duyduğu suyu almasını sağlar ve mantar riskini azaltır. Organik gübreler. Domateslerin verimini artırmak için organik gübreler kullanabilirsiniz. Tavuk gübresi, solucan gübresi ve kompost, bitkilerinizin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Gübreyi bitkilerin dip kısımlarına uygulayarak besinlerin köklere ulaşmasını sağlayın. Gübreleme işlemini çiçeklenme ve meyve verme dönemlerinde düzenli olarak yapmayı unutmayın. Organik gübre kullanımı, bitkilerinizin ihtiyacı olan besinleri doğal bir şekilde karşılamanıza yardımcı olur ve kimyasal kalıntı bırakmaz. Gübre uygularken bitkinin kök bölgesine eşit şekilde dağıtın ve ardından toprağı hafifçe karıştırarak besinlerin köklere ulaşmasını sağlayın. Aşırı gübreleme ise bitkilerde tuz birikimine neden olabilir ve büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden dengeli kullanmak çok önemlidir. Tavsiyem, sulama ve gübreleme sürecinde sabırlı olmak çok önemlidir. Su ve besin dengesini korumak, sağlıklı ve lezzetli domatesler yetiştirmenin anahtarıdır. Gübre kullanırken dozajı iyi ayarlayın ve bitkilerinizi gözlemleyin. Eğer yapraklar sararıyorsa, bu fazla sulama belirtisi olabilir. Sulama miktarını kontrol edin ve toprağın kurumasını bekleyin. Unutmayın, doğru miktarda sulama ve uygun gübreleme, domateslerinizin sağlıklı ve lezzetli olmasının anahtarıdır. Domates bitkileri büyüdükçe enerjilerini meyve üretimine yönlendirmek için budama yapmanız gerekir. Alt yaprakları budamak ve yan dallardaki sürgünleri düzenli olarak kesmek bitkilerinizin daha güçlü kalmasını sağlar. Budama, bitkilerin daha fazla hava almasını ve hastalıklardan korunmasını sağlar. Ayrıca domateslerinizi sırık veya kafeslerle desteklemelisiniz. Bu, meyvelerin toprağa değmesini ve çürümesini önler. Destekleme teknikleri. Domateslerin büyümesini kontrol altına almak ve meyvelerin toprağa temasını önlemek için destekleme yapmak çok önemlidir. Bambu sırıklar veya domates kafesleri,
bitkilerin düzenli ve sağlam bir şekilde büyümesini sağlar. Destekleme işlemi bitkinin yükünü hafifletir ve meyvelerin daha iyi olgunlaşmasına yardımcı olur. Bambu sırıklar bitkinin dik ve sağlam kalmasını sağlarken, kafesler daha geniş bir destek sunarak meyvelerin güvenle olgunlaşmasına olanak tanır. Hangi yöntemi kullanmanız gerektiği, bitkinizin büyüklüğüne ve bahçenizin alanına bağlıdır. Budama zamanı. Budamayı sabah erken saatlerde yapmanız, bitkinin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Yan sürgünleri alarak bitkinin enerjisini meyveye yönlendirebilirsiniz. Böylece daha büyük ve lezzetli domatesler elde edersiniz. Ayrıca budarken hastalıklı yaprakları da almayı unutmayın, bu bitkinin genel sağlığını korur. Budama ve destekleme işlemleri sayesinde bitkileriniz daha güçlü büyür ve hastalıklardan korunur. Tavsiyem: budama ve destekleme sürecinde sabırlı ve dikkatli olmak çok önemlidir. Doğru budama ve destekleme yöntemleri, domates bitkilerinizin sağlıklı kalmasını ve daha fazla meyve vermesini sağlar. Doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan budama, bitkilerin hava almasını sağlar ve mantar hastalıklarını önler. Bu adımları düzenli olarak takip ettiğinizde, bitkilerinizin nasıl geliştiğini görmekten büyük keyif alacaksınız. Domateslerinizi büyütürken karşılaşabileceğiniz en büyük zorluklardan biri zararlılar ve hastalıklardır. Yaprak bitleri, domates tırtılları ve mantar hastalıkları en sık görülen sorunlardır. Bu sorunlarla doğal yöntemlerle mücadele etmek en sağlıklısıdır. Neem yağı veya sabunlu su kullanarak zararlılardan kurtulabilirsiniz. Bitkiler arasında yeterli mesafe bırakarak ve iyi havalandırma sağlayarak mantar hastalıklarını önleyebilirsiniz. Siz domateslerinizde hangi doğal yöntemleri kullanıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, birlikte öğrenelim. Erken müdahale. Yapraklarda lekeler veya kuruyan dallar gördüğünüzde hızlıca müdahale edin. Zararlılar hızla yayılabilir ve bitkilerinizi zayıflatabilir. Erken müdahale, bitkinizin sağlığını korumanız için çok önemlidir. Düzenli kontrol yaparak bitkilerinizin herhangi bir sorunla karşılaşmadan büyütülmesini sağlayabilirsiniz. Bitkilerinizi her gün kontrol edin ve zararlı gördüğünüzde hemen müdahale edin. Böylece zararlıların bitkilerde yayılmasını önlemiş olursunuz. Doğal mücadele yöntemleri: neem yağı, sabunlu su, sarımsak spreyi, nane yağı ve biber spreyi gibi doğal çözümler kullanarak bitkilerinizi zararlılardan koruyabilirsiniz. Kimyasal ilaçlar kullanmadan önce bu doğal yöntemleri denemeniz, bitkilerinizin ve çevrenin sağlığı için daha iyidir. Neem yağı. Neem yağı, zararlı böceklerin sinir sistemini etkileyerek ölümlerine neden olur. Aynı zamanda bitkinin büyümesini destekler. Neem yağını bir sprey şişe içine koyarak bitkilerin yapraklarına ve gövdelerine uygulayabilirsiniz. Sabah veya akşam saatlerinde kullanarak yaprak yanmasını önleyebilir ve zararlılarla daha etkili mücadele edebilirsiniz. Sabunlu su. Sıvı bulaşık deterjanını suyla karıştırarak hazırlayacağınız sabunlu su, yaprak bitleri gibi zararlıların solunum yollarını tıkar ve ölmelerine neden olur. Bu karışımı haftada bir uygulamak zararlılardan kurtulmanıza yardımcı olur. Yapraklara uygularken özellikle yaprakların alt kısımlarına dikkat edin. Sarımsak spreyi. Sarımsak doğal bir böcek kovucu olarak kullanılabilir. Birkaç diş sarımsağı ezip suyla karıştırıp dinlendirdikten sonra bu karışımı bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Bu hem zararlıları uzak tutar hem de bitkilerinizi korur. Sarımsak spreyi ayrıca bitkinin genel sağlığını destekler. Nane yağı. Nane yağı birçok zararlı böcek için caydırıcıdır. Birkaç damla nane yağını suyla karıştırarak bir sprey hazırlayabilir ve bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Bu özellikle yaprak bitleri ve örümcek akarları gibi zararlılar için etkilidir. Biber spreyi. Acı biber spreyi, zararlıları uzak tutmak için etkili bir doğal çözümdür. Birkaç acı biberi suyla kaynatıp soğumaya bırakın, ardından bu karışımı bitkilere püskürtün. Zararlılar bu koku ve tadı sevmez, bu da onları bitkilerden uzak tutar. Domateslerinizi hasat etme zamanı geldiğinde olgun meyvelerin parlak renkli ve hafif yumuşak olduğundan emin olun.
Hasat sırasında sap kısmını dikkatlice kesin, bu bitkiye zarar vermenizi önler ve sonraki meyvelerin daha sağlıklı yetişmesini sağlar. Domateslerin olgunlaşma sürecinde sabırlı olun ve meyvelerin tam olgunlaştığından emin olun. Doğru hasat zamanı. Domateslerin hafifçe sıkıldığında esnek olup olmadığını kontrol edin. Eğer hafif yumuşaksa hasat için doğru zaman gelmiş demektir. Hasat sırasında meyveleri dikkatlice koparın ve bitkiye zarar vermemeye özen gösterin. Hasat edilen domateslerin tazeliğini korumak için serin bir yerde muhafaza edin veya hemen tüketin. Bonus ipucu. Şimdi size söz verdiğim bonus ipucunu veriyorum. Evde basit bir kompost karışımı hazırlayarak domateslerinizin verimini artırabilirsiniz. Yumurta kabukları, kahve telvesi ve sebze atıklarıyla hazırlanan doğal kompost bitkileriniz için harika bir besin kaynağıdır. Bu karışımı düzenli olarak toprağa ekleyerek bitkilerinizin ihtiyacı olan besinleri sağlayabilirsiniz. Kompost, toprağın yapısını iyileştirir ve su tutma kapasitesini artırır. Bu da bitkilerinizin daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Kompost hazırlarken malzemeleri iyice karıştırarak ve arada bir havalandırarak besleyici gücünü artırabilirsiniz. Evet, bugün domates yetiştirmenin tüm aşamalarını birlikte keşfettik. Domates yetiştirmek zorlu ama bir o kadar da keyifli bir süreçtir. Bu adımları takip ederek kendi sağlıklı ve lezzetli domateslerinizi yetiştirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle bu kanalda büyümeye devam ediyoruz. Lütfen siz de domates yetiştirme deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videoda salatalık yetiştirmenin püf noktalarını paylaşacağım. Toprağın hazırlanmasından doğru sulamaya kadar her şeyi öğreneceğiz. Kaçırmayın. Bu videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız, beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.